Evet sevgili hanımlar, yeni bir projeyle yine birlikteyiz. Bluzumuzun yapımına hiç lafı uzatmadan bir an önce başlamak istiyorum. E, Bluzumuz 3 motifin etrafında dönüyor. Aslında olayımız sadece motiflerimiz. Şimdi direkt motiflerden başlayalım. Ben bluzun iki tarafı da aynı bu arada. Aynı şekilde örülüyor. Ben bir parçasını ördüm. İkinci parçanın da iki motifini şöyle göstereyim. Ördüm. Şimdi bir motifi de birlikte öreceğiz. Beraber yapacağız. Evet. Motiflerimizin yapımına başlayalım. İki tığ ile ördüm. Neden tığ var diyeceksiniz. İlk başlangıcını şu gördüğünüz sadece göbek kısmını kalın tığ ile yaptım. Yani motif biraz hacimli olsun, geniş olsun. Yani göbeğini geniş tutarsanız çünkü üst tarafı ister istemez ona göre ayarlıyorsunuz. El biraz daha bol oluyor ister istemez. İlk iki sırayı yaparken sadece şu kısmı yaparken 4 numara 4 milim pardon 7 numara tığ kullandım. İpim de gördüğünüz gibi şu incelikte. Buradan sonrası için de haliyle bu kısma uyum sağlıyorum ve daha rahat örülüyor. 3,5 milim 6 numara bir tığ kullanacağım. Şimdi hemen sihirli halkayla başlıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum ve totalde 12 tane sık iğne yapıyorum buraya. Şu ilk sık iğnelerinizi azıcık gevşek tutarsanız daha rahat batarsınız. Benim biraz kullandığım ipte buklet olduğu için çok zor seçiliyor o kısımlar açıkçası. Şöyle hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle hemen bunu sıkıyorum. Sadece şurayı ince tığla şunu da şöyle üst tarafa ipi alırsanız şöyle hemen ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi şöyle bakın buraya 1 2 3 4 zincir 4 5 zincir çekiyorum. 2 defa üzerine alıyorum. Pardon, çok özür diliyorum. Bir defa alıyorum. Bir defa üstüne alıyorum. Her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıyorum ve üçlü trabzan yapacağız bunu. Şöyle bakın. Şöyle 1 2 3 seferde çıkıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Yine bir defa üstüne alıyorum. Hemen yanındakine bir, iki, üç. Yine iki zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. İpimi de alttan yürütüyorum ki o da toparlanmış olsun. Şöyle arada onu yine bir sıkarsanız tam düğüm olacaktır. Onun sonrasında bir üst sırada tamamen kilitleyeceğiz. Yine iki zincir çekiyorum. Ve bu sırayı böyle gördüğünüz gibi 3 defa çıkıyorum.
üçlü trabzanlarla tamamlıyorum. Bu şekilde 12 tane yapıyoruz. Şöyle son 2 zincirimi çekiyorum ve şuradan dördüncü zinciri batıp ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Ve burada şimdi bu ince tığıma geçiyorum. Burasını çünkü biraz kastırma yapıyor, burası hafif kasma yapmasın diye biraz da böyle geniş bir tığla ördüm. Şimdi şöyle kaydırıp geçiyorum ortasına. 1 2 3 4 yapıyorum. Bakın şu kısmı yapacağız. Şöyle toplayacağız. Zincirle birlikte 4 tane yapacağız. Bakın 2 kere üstüne alıyorum. Zincirimi bir dolgu sayıyorum. Şöyle 1 2, bakın 2 ilmeğim oldu. Yine 2 defa üzerine alıyorum. 1 2 3 oldu ve 3 tane trabzanım oldu. Yine 2 kere üstüne aldım. 1 ve 2. 4 trabzanım oldu ve 4 ilmeğim var burada. Hepsini tek seferde topluyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Pardon, 4 zincir çekiyorum. Kasma yapıyor aralarında. Hiç gerek yok o sıkıntıya. Yine üstüne 2 tane aldım. 1 2. Bakın burada zincir çektiğimiz için 4 ilmek kaldı. Burada dolguyla başladığımız için 2 ilmek var kaldı. Yine 2 kere üstüne alıyorum. 1 2 3 ilmek kaldı. Üçüncüyü yapıyorum. 4 ilmek. Dördüncüyü yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 5 ilmek var tığımda ve hepsini bir çekiyorum. Yine 1 3 4 zincir çektim. Yine 2 defa üzerine alıyorum. 2 kere çıktım. 2 ilmek, 2 defa üstüne alıyorum. 1 2 3 ilmek. Üçüncü trabzanı yapıyorum. 2, gördüğünüz gibi 2. Şurada 4 ilmeğim var. Sonuncuyu yapıyorum ve 5 ilmeğim kaldı. Hepsini bir seferde topluyorum. 3 4. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. 1 2 3 4. Evet, sonuncuyu da yaptık. Bakın tam şu tepe noktasından şuradan şöyle kaydırmayla bitiriyorum. Şu bir zincir çekiyorum. Sırıtmasın orası. Hemen yan tarafa 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yapıyorum. Şuraya bir tane tepeye iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne zincirin içine yine doldurdum. Tepeye yine buraya bir tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 yine 7 tane yaptım. Tepeye bir tane. Bu şekilde bütün sıramızı dönüyoruz. Şimdi başa geldim. Şu ilk yaptığım sık iğnenin üzerine şöyle saniye tam şurası, bunu da yaptım. Şimdi 1 2
Pardon. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne zincir çektim. Şimdi şu sırayı yapacağız. Bu arada bu istediğiniz gibi oynayabileceğiniz bir motif. Yani ne kadar genişletirseniz o kadar beden büyüyor bu motifte. Ben kendim 42-44 bedene kadar olabilecek şekilde kendime yaptım. Salaş seviyorum çünkü. Bedenim 40 benim. 42-44 arası olsun. Yani salaş olsun istedim. Yazlık bir ürün çünkü. O şekilde daha hoş duruyor. Daha beğeniyorum ben. Yani ördüğümüz bu parça bu şekilde, bu ölçülerle normal şartlarda 42-44 bedene kadar uyumlu. Motifi ne kadar dar tutarsanız yani şu o kadar beden daralacaktır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Büyüttükçe beden artıyor. Yani istediğiniz genişlikte oynayabiliyorsunuz motifle. İsterseniz hiç büyütmeden bu şekilde de şu anda yapacağımız sıra son sıranızda olabilir. Yine 2 defa üzerine alıyorum. Bakın şu tepe noktasına batıyorum. Burada bir köşe oluşturacağız şimdi. Şöyle ilk zincirimi dolgu saydım, trabzan saydım. İkinciyi de gördüğünüz gibi yaptım. 1-2 zincir çekiyorum. 2 defa üzerine alıyorum. 3 seferde çıkartıyorum. Şöyle şu şekilde grubumuzu oluşturmuş oluyoruz. Şimdi 1-2-3 zincir çekiyorum. Şimdi buradan burada 7 tane sık iğne yapmıştık. 7 sık iğnenin tam ortasına, yani 3 sık iğne bir tarafta, 3 sık iğne bir tarafta kalacak şekilde 1 2 3, bakın bu 4. sık iğnem, buradan batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa, pardon, 2 defa üzerine alıyorum. Şu tepe noktasında yaptığımız bir tane bir sık iğnemiz vardı. Batıyorum. 3 sefer çıkartıyorum. Burada hem yükseklik mesafesini eşitliyoruz hem de köşelerimizi yapmış oluyoruz. Motifimize şekil veriyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum yine. Yine burada 1 2 3 4. sık iğnenin tepesine batıp sık iğne ile kapatıyorum. 2 3, yine 2 zincir 2 defa üzerine doluyorum. Şurada tepe noktasına yaptığımız sık iğneye batıyorum. 1 2 3 seferde çıkıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 1 2 3, 4. sık iğnemin üzerine batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve buraya yine bir köşe noktası yapacağız. 2 defa üzerine doladım. 2 tane üçlü trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya 2 tane daha üçlü trabzan koyuyorum ve gördüğünüz gibi bakın şu şekilde köşemiz, bir kenarımız oluşmuş oldu. Böyle 4 köşemiz olacak. Şimdi diğer köşeyi de birlikte yapalım. Bunu karıştırmamanız lazım. Yani 2 tane tepelere tek yapıyoruz. Trabzanları tek başına üçlü trabzan yapıyoruz. Üçüncüye ikili köşe yapıyoruz. Şimdi 1 2 3
Yine dördüncüye batıyoruz. 3. Şuraya tek başına bir tane tam tepeye üçlü trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 1 2 3. Şimdi ikinci 3 tek başına olan üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 3, pardon, yanlış yerden battık. 1 2 3. Şimdi üçüncü noktaya bakın, geldim. Tam tepe noktasına yine köşemi koyacağım. İkinci kenarımda bakın, şöyle görünüyor mu? Aynen. Bakın ikinci kenarımı da oluşturmuş oldum. Şimdi sırayı ben bitirdim. Şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Bakın, motifi isterseniz bu kadarla bırakıp, yani daha küçük beden yapmak istiyorsanız bu kadarla bırakıp birbirine ekleyip bu şekilde de devam edebilirsiniz. Şimdi tabii ben büyük beden yapacağım için motifleri büyüteceğim. Şimdi şu sırayı yapacağız. Şöyle bir zincir çekiyorum. Geriye dönüp şu şöyle kaydırmayla 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şurayı yapacağız. Bakın. 2 defa üzerine alıyorum. Şöyle yine 3 defa da çıkartıp burada bir ikili 2 tane üçlü trabzanım olmuş oluyor. 1 2 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Şu gördüğünüz köşeyi yapacağım. Yine aynı ikili grubu öreceğim. Şu şekilde. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Aynen, bakın altta 3 zincir çekmiştik. Şimdi üstte normal yapıyoruz artık. Normal trabzan yapmaya başladığımız için aralardaki zincir sayısını 2'ye düşürdük. 2'şer tane her şu atladığımız noktalara, kafeslere 2'şer tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde köşeye kadar birlikte yapalım. Sonraki sıranın son bölümüne kadar öreceğiz. Bakın böyle yine köşemi yaptım. 2 zincirle köşeyi de dönüyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi bir sonraki sırada eklemeyi göstereceğim. Bu sırayı böyle bitiriyoruz. Sonraki sıraya da aynı şekilde yine devam ediyoruz. Sonraki sıradan da sadece şöyle bir köşeye başlamadan başlayana, yani tek bir köşe kalana kadar ben yapacağım. Son eklemesini göstereceğim. Oraya kadar örüyorum ve geliyorum. Şimdi ben ekleme yapacağım noktaya kadar geldim.
1,5 kenarım kaldı. Neden diyeceksiniz? Yani iş düzgün durması için ekleme yaptığımız nokta belli olmasın diye, biliyorsunuz işi geriye dönerek batmıştık. Oradan sebep böyle bir kayma yapıyor. O yüzden bir kenarı şu şekilde bütün bıraktım. Size ekleme noktasını göstereceğim. Burası da diğer kenarı. Fakat buraya geldiğimizde kopartmıyoruz. Buradan bir sıra daha işi düzlemek adına, yani şu ekleme noktaları da düz olması için, çünkü motiflerin üstüne ve altına tekrar örgü yapacağımız için şu motiflerin birleşim noktalarını düzlemek adına bir sıra daha tam tur yapacağız. O yüzden hiç koparmanıza gerek yok. Şimdi eklemeye gösterelim. Şu köşeye geldiğimizde ikili olan iki grup halindeki üçlü trabzanımızı bir köşenin yarısından yaptım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şimdi diğer işi elime alıyorum ve diğer işin tersi size bakacak. Şuradan bakın, bir ilmek, şöyle bir bakın, şuradan bir tane ilmeğin arka tarafından tığımı geçiriyorum. Diğer motifimden ilmeği alıp şuradan bunun içinden böyle geçirip bir zincir daha çekiyorum. 2 defa üzerine alıp yine ikili grubumu, köşemi, bakın çok özür diliyorum, pardon. Şimdi yaptım. Bakın kapattım. Şuradaki trabzanımın yine tersinden giriyorum. Buradan bu şekilde yine üzerine alıyorum. İkili, üçlü trabzanımı yapıyorum. İlmeğimi şuradan, bakın diğer motifin trabzanın arkasından girip örüyor olduğum motifin ilmeğini trabzanın içinden geçiriyorum. Burada yine aradaki iki zincirimi çekip diğer grubumu yapmaya başlıyorum. İlk trabzanımı bitirince bakın bitmiş motifin trabzanın üstünden arkasından girip ilmeğimi buradan geçiriyorum. Diğer trabzanımı yapıyorum ve onu da bu şekilde alıp yine iki zincir çekip şöyle bakın tam şuradan şu şekilde gördüğünüz gibi ilmeği geçirdim. Sonraki trabzanıma geçiyorum. Onun da ilmeğini bakın ikinci trabzana buradan içinden alıyorum ve iki zincirimi yine çekiyorum. Bu şekilde köşeye kadar ekliyorum. Şimdi son ekleme yerine geldim. Şöyle yine ilmek kaydırmayla ekledim. Bakın tam olarak bu şekilde. Şimdi bir üst sırayı da örürken şu iplerimizi de içeride bırakıp saklayacağız. Sağlamlaştırmış olacağız. Şimdi bir sırada yine aynı şu şekilde bir sıra köşeleri köşe yapacağız yine. Şöyle döneceğiz bir tur ki şu köşelerin birleşme noktası eşitlenip motiflerin olduğu birleşimi düz bir form alsın diye burayı düzelteceğiz. Hemen şöyle devam ediyorum ben. Yine bir zincir çekiyorum. Şöyle geriye geliyorum. İlmek kaydırmayla 3-4. Bunu neden yapıyorum? Ben birleştirme noktalarının belli olmasından, orada illaki bir ufak çaplı ister istemez hasar oluyor birleşimde. Hiç sevmiyorum o görüntüyü ve o yüzden bu şekilde yapıyorum. Hem o görüntüyü bakın burada da gördüğünüz gibi belli olmuyor. O görüntüyü saklamış oluyorsunuz. Çok düzgün form almış oluyor. Yani zinciri de burada
çok gözle dikkat etmediğiniz sürece o da belli olmuyor. Gerçekten dolgu trabzan gibi duruyor. Şöyle yine bir grubumu yaptım. 2 zincir. Şimdi sadece şu köşeyi nasıl döndüğümüzü göstereceğim size. Sonrasını anlayacaksınız zaten. Bakın köşeye, bu köşeme, ilk gelen köşeme köşeyi yaptım. Parçayı hatta şöyle biraz alıp şurayı açalım ki anlaşılsın. Sadece dar olan bölüme, iki köşesine köşeleri yapıyoruz. Diğer 3 motifin birleştiği uzun kısma düz bu ikili gruplardan örüyoruz. Sadece bu kadarını göstereceğim size. Çok pardon, çekemedim. Bakın gördüğünüz gibi sadece şu köşeyi, dar olan kısmı yaptım. Şimdi şu kısmı bütünüyle aynı bu ikili gruplardan köşeye kadar geçeceğim. 2 zincir arada, sadece şu köşelerin birleştiği nokta var ya, buralara da ikili birer tane ikili grup yapıyorsunuz. Ama aralarında 2 zincir çekmeyin. Tek zincir çekin. Daha net oturuyor, yoksa çok bol oluyor. O kısım çok pot veriyor. Ben burada da anlayabilecek misiniz bilmiyorum ama belli de oluyor zaten. Bakın gördüğünüz gibi arası şuraya göre daha dar oluyor. O yüzden ben buraya bir zincir çektim. Sadece bu kısma bir zincir çekerseniz daha net olur, daha düzgün oturur. Çünkü pot vermiyor o zaman, sıkıyor, kastırıyor. Pot vermiyor o zaman. Yoksa daha bol kalınca ciddi bir potluk veriyor, yine düzgün durmuyor. Amacımız zaten burada bir sırayı bu şekilde ördüğümüzde orada bir bütünlük sağlayıp düzgün bir form vermek. Bir tek oraya dikkat edip burayı da yine başladığımız noktaya kadar yapıp geliyorum. Şimdi komple dediğim gibi döndüm ve son birleştirmeyi yapıyorum. Şöyle kaydırmayla bir zincir çektim ve işimi birleştirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi göğüs bölgesine başlayacağız. Şuradan da bir saniye göstermek istiyorum hemen size. Komple bir trabzan olacak. Bir sıra, yani sadece üstü göğüs bölgesini şöyle göstereyim. Göğüs öreceğim. Bu da çok kolay aslında. Şimdi şöyle bir sırayı şu şekilde sadece trabzan geçeceğiz. Hemen nasıl yaptığımızı göstereyim. İlmek atarak başlıyorum.
Bakın şöyle şu köşeye içine gireceğim zincirin ki şuradan bakın şunu bir dolamak istiyorum. Bakın 1 2 3 çok pardon alamamışım görüntüye. Şöyle zincire girdim, ilmeğimi zincirden geçirdim. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bakın şuradan yine 2 defa üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi 3 kere de çıkıyorum. Şu aralara bir tane yapıyorum. Trabzanların tepesine birer tane atıyorum. Boşluklara bir tane yapıyorum. Trabzanların tepesine de birer tane üçlü trabzan yapıyorum ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın başına geldim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Şöyle sırayı geriye dönüyorum. Üzerine 2 defa doluyorum. Şimdi en baştakini zaten biliyorsunuz her zaman atlıyoruz. Zincirin dibi. Şöyle arada bir tane boşluk bırakıyorum. Üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle biraz uzatıyorum. Bu biraz daha uzun olsun istiyorum çünkü. Yani şu uzun formu yakalamak için şöyle arada sadece yine bir zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Arada bir boşluk bırakıyorum. Ve bu şekilde bu sırayı da bu şekilde sonuna kadar gidiyor. Şimdi bu sıramı da bitirdim. Bir zincir çekiyorum. İşimi çeviriyorum. Bakın her yaptığımız kutunun içine bakın şimdi şu dolgunun trabzanın çok özür diliyorum. Üzerine bir tane, aradaki zincire bir tane, trabzan üzerine bir tane, aradaki zincire bir tane, trabzan üzerine bir tane şeklinde bu sırayı da böyle yapıyoruz. Zaten sıralarımız birbirini takip eder şekilde artık böyle. Siz istediğiniz yüksekliğe yani göğüs bölgenizin yüksekliğine göre şöyle biraz daha ayarlayalım açıyı. Ayarlayabilirsiniz. Ben 4 sıra yaptım. Şimdi bel kısmına gelirsek de yine belli bir noktaya kadar aynı işlemi yapacağız. Yani motiflerin üst kısmına, göğüs kısmına ne uyguladıysak alta balen kısmına yine bir sıra tam trabzan yapıyoruz. Altına ben 2 kutu yaptım. Siz ne kadar arzu ediyorsanız bir kutuda da bir sırada da kesebilirsiniz kutuları. 2 sıra trabzan yaptım. Sadece kutulardan yaptım. Şu kısmı şuraya kadar gelene kadar yapana kadar örelim. Yani üstü bu şekilde kesiyorsunuz. Burada herhangi başka bir işlem yok. Burası bu kadar. Altta bel kısmına da dediğim gibi motiflerin altını yine üst tarafta yaptığımız gibi bu şekilde şu kutuları tamamıyla bitirelim. Ondan sonra buluşalım. Evet hanımlar, yaptım. Ben size dediğim gibi göğüs kısmını, omuz kısmını tamamladım ve bel kısmına başladım.
bu şekilde kutularını yaptım ve şu kısma geldik şu anda. Burada da hemen şu şekilde bakın bitirdiğimiz yerden 1 2 3 4 tane zincir çekip geri dönüyorum. Şurayı atlıyorum. Bakın ikinci kutunun ortasındaki sık iğneye bir defa üzerine alıp ikili trabzan yapıyorum. İkinciye tekrar ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine bir kutu atlıyorum. İkinci kutunun ortasındaki sık iğneye 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar ikili trabzan 2 tane yapıyorum. Yani su taşı modeli düşünün. Tam olarak öyle yapıyoruz. Yine bir kutu atlıyorum. Bir ikili trabzan 2 tane yapıyorum. Şöyle 2 zincir çektikten sonra aynı yere 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Böyle ben kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapmışım. Bu şekilde bir 5 sıra örelim. Sonrasında aslında çok da farklı bir şey yapmıyoruz. Sadece 2 defa üzerine alıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. 2 defa üzerine alıp 3-4 defa da çıkartıyoruz. Daha uzun olsun, daha salaş dursun diye. Bu arada ben 5 sıra ördüm ama biraz beli uzun olsun diye istedim. Ama siz bunu daha da kısa tutabilirsiniz. Arzunuza bağlı, nasıl sevdiğinize bağlı. Kullanmak istediğiniz gibi boyunu uzatıp kısaltabilirsiniz. Yani etek kısımları da su taşından farklı değil. Tek farklı olan trabzanı 2 defa üzerine alıp 3 defada değil de 4 defada çıkarttım. Bir farkı o. Çok da bir fark yok. Sadece trabzanlar daha uzun durduğu için biraz farklı gibi duruyor. Buraları da bu şekilde yapıyorum. İşimi, parçamı bitirip geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben bluzumu bitirdim. Yanlarından ve omuzlarından yaka kısmını da birleştirdim. Boyunu kısalttım ben. O zaman da size söylemiştim uzatıp kısaltabilirsiniz diye. Biraz uzun geldi bana. O kısmı çok ayarlayamamışım. O yüzden biraz kısalttım boyunu. Bu bluzumuz da bu şekilde. Hepinizin ellerine sağlık. Bir başka projede görüşmek üzere.